Leyla, ben Leyla Yıldız. Bildiğin diyorlar, tamam mı? Güveniyorum ya, safım ya. Sonra bu olay bir daha gündeme geliyor, tamam mı? Bir daha adım neydi? Onu aramak. Bugün sizlerle birlikte eski iş yerimde nasıl hırsızlığa uğradığından bahsedeceğiz. Sadece bir kere değil, iki iş yerimde iki ayrı hırsızlık olayı yaşadım, tamam mı? Şey demeyin şurada, abi nasıl yani? Hadi bir kere uğradın, tecrübe kazanmadın. Yo, hayır, kazanmadım. Yine ve yine. Şimdi eski iş yerimde şöyle 2000 tarihleri verecek olsam 2022 yazı çalıştığım bir yerde uğradım hırsızlık olayına. Ondan sonra aradan bir sene geçtikten sonra 2023 yazında yine farklı bir iş yerinde hırsızlık olayını yaşadım, tamam mı? Şimdi ilk yaşadığım olayı daha sonra anlatacağım çünkü biraz daha kısa ve biraz daha şey ya, özet gibi olacak. O yüzden ilk uzun olandan başlayalım. 2023'te en son yaşadığım hırsızlık olayı diyelim ya. Ben 2023'te çalışmaya başladığım yerde garsonluk yapıyordum, tamam mı? Bu arada burada aynam var. İşte o yüzden arada sırada böyle bu tarafa dönersem, bu tarafa kayarsam şey yani aynaya bakıyorumdur. Neyse 2023 yazında çalıştığım iş yerinde nasıl hırsızlık? İş yeri bu arada aynı zamanda daha önceden videosunu çektiğim iş yerinde mobbinge uğramak adlı videomdakiyle yine aynı iş yerim. Niye şaşırmadım ya? Bütün iş hayatım opsiyonu. Çalıştığım, öğrencilik hayatımda çalıştığım yazın yerlerde en problemli olan oydu yani. Normalde ilk başta girdiğimde şey düşünmüştüm ya, ben burayı sevdim, anlaşırsam sürekli de çalışırım yani. Öğrenciyim çünkü yani yazın okeydi ya, gayet işte yemek şeyleri olsun, molalar falan filan olsun, parası olsun falan gayet iyiydi. Bir de ayrıyetten bu iş yerinin şöyle bir özelliği vardı. Normal şartlarda öğrenciler garsonluk yaptıkları zaman sadece böyle askeri falan filan alıyorsunuz. Ekstra sizi çalıştırıyorlar, ücretinizi ödemiyorlar vesaire vesaire. Burada öyle değildi. Artı bir saat mesai olarak geçiyordu ve normalde aldığının biraz daha üstüne alıyordum mesai saatleri dışında çalıştığım için. O yüzden bu iş yerine ilk girdiğimde bu iş yerinden bayağı memnun kalacağımı falan düşünmüştüm. Ama şimdi şöyle ki ben buraya ilk girdiğimde hiç kız yoktu. Sadece bir tane abla vardı, kasiyer. O da benim çalışma saatlerime biraz ters düştüğü ve işte ben garson olduğuma, kasiyer olduğu için çok fazla sohbet edemiyorduk. Çünkü yani görece büyük sayılabilirdi, anladın mı? İki kısım vardı. İç kısmı bir de bahçe kısmı, tamam mı? Ben genelde garson olarak karşılama şeyinden dolayı bahçe kısmında oluyordum. O yüzden ablayla da çok fazla konuşamıyorduk. Neyse bu nedenlerden dolayı bir garson şef vardı orada, tamam mı? 3 kişi çalışıyorduk. O garson şefiyle daha böyle samimiydim ve sohbet edecek kimse olmadığı için ve yine ikimiz aynı şeyde, aynı tarafta çalıştığımız için sadece ve sadece onunla konuşabiliyordum. Ya aslında ilk başta iyi bir çocuk gibiydi. Nasıl iyi bir çocuk olduğunu düşündüm. Onu anlatayım isterseniz. Ki bu arkadaş ilk başlarda bayağı iyiydi, tamam mı? İlk işe girdiğim zamanlarda ben çekindiğim, utandığım falan için böyle yemek saatlerine çıkamıyordum pek fazla, işte ben yemek yiyeceğim falan deyip geçemiyordum, anladın mı? O yüzden böyle birkaç gün hiç yemek yemediğim oldu. Yani eve gidince falan yiyordum, işte gelmeden falan yiyordum ama iş yerinde böyle yemek molasına çıkmak biraz bilmiyorum ya, utanç verici. Herkes çalışıyor, ben oturup yemek yiyorum falan. Çünkü böyle herkes aynı anda molaya çıkamıyorsunuz. Tek tek çıktığımız için ve işte mesai saatlerimiz farklı olduğu için genelde işte 2-3 saat arayla falan çıkıyorduk, anladın mı? Ondan dolayı tek başına eve yakın biraz utanç verici olduğundan ilk birkaç gün bir şey yememiştim. Sonra bu çocuk işte şeydi böyle, ya sen yine mi yemek yemedin, işte yemek molasına çık falan filan. Bu çocuk sigara kullanıyordu bu arada. O yüzden sürekli böyle bir saatte bir 10 dakika 15 dakika falan filandan sürekli sigara molasına çıkıyordu zaten. Ondan dolayı bana da şey diyordu, ya sen niye hiç mola yapmıyorsun, niye hiç mola saatlerini kullanmıyorsun. Bayağı iyi davranıyordu ve ben de diyordum ki ya bak işte kendi sigara kullanıyor, ben kullanmıyorum ama işte nasıl diyeyim, normalde böyle sigara molasına çıkmak çok normal bir şeydi, anladım. Çünkü kapının önüne çıkıyor, 2 dakika sigara içiyor, giriyordu. Böyle benimki gibi 20 dakika 30 dakika bir mola olmadığı için özellikle mola saatlerinden falan kesilmiyordu hiç kimsenin. Herkes keyfine göre çıkıyordu, içiyordu, geliyordu. Ondan dolayı bu çocuk da bana şey deyince, işte sen de çık molanı yap, işte ben kullanıyorum çıkıyorum ama sen hiç kullanmıyorsun falan. Ben diyordum ki ya ne iyi bir çocuk ya, ben kullanmasam bile yine bana iyilik yapmaya çalışıyor, işte hiç tanıdığım değil, arkadaşım değil, bir şeyim değil ama yine bana iyilik yapmaya çalışıyor falan diyordum, tamam mı? Tabii ki bu acı gerçeklere kadar olan kısım bu. Ben iş yerindeyken iyi anlaştığım bir arkadaş gibi olduğu için bana zaman kolay geçiyordu gibiydi, anladın mı? Böyle hiç kimseye tanışmış, şey, sohbet falan etmeden zaman böyle ağır bir şekilde akmasındansa biraz eğlendiriyorduk işte. Neyse işte ben ayın yarısından sonra girdiğim için ve burada girdikten sonra maaş gününe kadar ne kadar çalışırsınız o kadar para aldığınız için ben paramın bir kısmını almıştım, tamam mı? Ay sonu işte. Ay başı mı olur? Aynen ay başı olsun. Ay başı paramın bir kısmını almıştım. Ondan sonra bizim tuvaletlerin orada
tuvalet demeyeyim de tuvalet koridoru diyeyim. Tuvalet koridorunun orada bir tane kocaman dolap var, böyle kilitli gibi bir dolap. O dolapta personellerin çantaları, işte personel kıyafeti giymeden önce mesela işe gelirken bir şey giyiyorsunuz, sonra gidip değiştiriyorsunuz ya. O kıyafetler falan filan, asılacak şey, her şey oradaydı. Her şey oradaydı, tamam mı? Bundan dolayı ben işte paramı aldığım zaman çantamın yanına gelip koyacakken, o da işte o tarafta tuvaletin o koridorun oradaydı, tamam mı? Geldi konuştu, aa maaşını aldın mı falan filan, aldım, o tebrik ederim falan filan. Yani işte ben de güveniyorum ya, safım ya. Safım ya. Gözünün önünde aldım çantamı. İçinden cüzdanımı çıkardım, paramı içine koydum. Sonra çantamı geri yerine koyup defolup gittim, tamam mı? Bu arkadaş ne yaptı dersiniz? Ne yaptı? Tabii ki paramı aldı, tamam mı? Ben eve geldim. Eve gelmeden önce de hiç bakmadım, tamam mı? O kadar yorulmuşum ki zaten, çantamı aldım çıktım, eve geldim. Eve geldim, işte bakıyorum çantamın içine. Para eksik. Para eksik. Niye para eksik? Leyla mal. Leyla saf. Leyla saf olduğu için parasını kontrol etmedi. Eve geldikten sonra bir baktım parası eksik. Ben ne yaptım peki? Burada ilk benim yaptığım adım neydi? Onu aramak. Garson şefi ya. Ben de onu aradım ve dedim ki ben param kayıp. Param kayboldu. Bu sırada bu arkadaşımız, bu arada backstage hikaye olduğu için ve ondan sonra çocuğu hiç yüz yüze görmediğim için, ondan sonrası kasiyer abla, samimi olduğum kasiyer abla tarafından biliyorum. Bu abla böyle öğleden sonra falan gelip biraz geç saate kadar çıktığı ve kapanış falan yaptığı için olayların hepsine hakimmiş. Bana anlatıyor işte ertesi gün. Şok oldum, tamam mı, dinlerken. Bu arkadaşımız abla yani, bu çocuğu aradığım sıra çocukla konuşurken beni duymuş. Paramı kaybolduğundan bahsettiğimi. Zaten bu çocuktan şüpheleniyorlarmış, tamam mı? Bizim o çalıştığımız iş yerinde gece mutfakçı, mutfağı temizlemek için bazı insanlar geliyor işte. Orada birkaç tane pişirme yeri işte falan filan olduğu için mutfakçılar diyorduk biz onlara, tamam mı? Gece mutfakçılar geliyor. Mutfağı, salonu, her yeri temizleyip gidiyorlar böyle 1-2 saat içinde, kapanıştan önce. Şeyler falanla uğraşılıyordu böyle 1-2 saat. Kasiyer abla dedim ya, kapanış yapıyor. O sırada bunlar geliyorlar, temizlik yapıyorlar, çıkıyorlar, gidiyorlar. Şimdi şöyle ki, bu kasiyer ablamız bunların parasını mutfakta bir yere bırakıyor. Bunlar paralarını hep aynı yerden alıp gidiyorlar. Bir gün bu kasiyer abla, tam o gün oluyor. O gün dediğimde bu hırsızlığı ben yaşamadan 1-2-3 gün öncesinde oluyor, tamam mı? Paralar yok yerinde. Almamışlar. Sonra ertesi gün matrona geliyorlar, tamam mı? O da diyor ki nasıl almamışlar? Kasiyer ablaya gidiyor. Kasiyer abla diyor ki ben koydum. Ama mutfağın içerisinde kamera olmadığı için bunu kanıtlayamıyorlar, ama eliyle parayla mutfağa gittiğini görüyorlar. Ondan sonra ertesi gün mü paraların kayboldu, ondan sonraki gün mü paralar ortaya çıkıyor. Bu arkadaşımız paraları, böyle şey var, tamam mı? Lavabo kısmının altında böyle kilim mi, karton mu, ne öyle bir şey var. Şey ıslanmasın diyor oralar, tamam mı? Onun altından buluyor parayı. Ama şimdi bizim mutfakta aynı zamanda yemek yapan bir abla olduğu ve gündüzleri çalıştığı için o diyor ki ben sabah geldim. Sabah koydum bunları, yani bunun altında para falan yoktu. Öyle böyle bir karışıklık oluyor ama konu kapanıyor. Ondan sonra ben de bu hırsızlık olayını yaşadıktan sonra bu olay bir daha gündeme geliyor, tamam mı? Bir daha gündeme geldikten sonra ben matronlar sen bu çocuğu al, depoda bildiğin diyorlar, tamam mı? Çocuğu öyle bir şey yapıyorlar ki, böyle yaka paça sürükleyip övdü. Ondan sonra üstündeki iş formasını falan filan her şeyini çıkarıp atletle fırlatıyorlar, tamam mı? Bu çocuğun cüzdanı falan full iş yerinde. Evin anahtarı falan. Bir de bu çocuk çantası mantası olmadığı için evin anahtarını ve öğrenci kartı mı dersin, işte otobüs kartı mı dersin, öyle bir şeyini bana veriyor, tamam mı? Benim çantam olduğu için. Ya sen nasıl bir vefasız bir insansın ya. Ondan sonra bendeydi bunlar falan filan. Bu çocuk da aynı zamanda sadece benim paramı falan da çalmamış, tamam mı? Aynı zamanda aynı iş yerinden bir tane daha usta var, tamam mı? Bizim döner şefi. Ondan da borç almış, işte patron işte bana vermen gerektiğini işte falan filan söyledi. Sonra ben sana öderim gibi bir şey çalmış. İşte avans alıyor onun parasından, daha almadığı parasından. Ondan sonra diyor ki ben sana vereceğim. Hem ondan para almış hem ondan para almış. Bu para alma sebepleri de ne söyleyeyim? Bizle daha önce konuşmuştuk bu konuyu. Bu arkadaşımız araba sürüyordu ama arabayı o kadar iğrenç sürüyor, o kadar kötü kullanıyor ki, tamam mı? Trafik cezası yiyor. Trafik cezası yediği için de para giriyor bayağı. Karşılayamayacağı kadar bir para. Ondan sonra oradan buradan para bulup kapatmaya çalışmış. Benim param nasıl geri bana geldi mi falan filan diye soracak olursanız, bu arkadaşla kapış atıldıktan sonra patron ertesi gün iş yerine geldiğinde beni yanına çağırıyor. Böyle böyle bir olay oldu işte, al senin paran. Ama işte bu arkadaş almış falan filan. Ondan sonra kasiyer abladan dinlediğim kadarı bu böyle bu arada. Atılmış oradan. Ertesi gün arkadaşı geldi işte cüzdanını almaya, ama bizim oradaki döner şefinin parasını falan ödemediği için patronumuz vermeyi reddetti. Ya gelsin parasını ödesin alsın ya da gitsin falan filan, tamam mı? Ödemedi. Ödemedi. Hiçbir şeydi.
Ona rağmen bende evin anahtarı, işte öğrenci kartı falan vardı. Ben bu arkadaşına verdim bunu. Ben git götürdüm bunu, arkadaşına verdim. Evet. Bana yaptığı o onca şeye rağmen ben yine gittim bunu arkadaşına verdim. Ondan sonra bu arkadaş böyle kurtuldu. Bu arkadaştan böyle kurtuldular iş yerinde. Ben de kurtuldum falan. Bu arkadaş gittikten sonra orada en tecrübeli ben vardım çalışan olarak. Böyle ben bir 2 aydır falan vardım orada. Ve benden önce giren hiç kimse yoktu. Benden sonra gelen de çok yeniydi. Böyle iş falan bilmiyorlardı. Onun yerine ben garson şefi oldum. Bu hırsızlık olayını ortaya çıkardığım için ve dedim ya ben böyle bahçe kısmında falan takılıyordum. Yani çok fazla mola falan yapmıyordum. Zaten patron gözdesi olduğum için direkt beni garson şefi yaptı. O torpilli arkadaşımız gelene kadar. Bu arada orada bayağı bir süre bayağı isteyerek çalışmıştım yani, böyle gerçekten çalışmaktan bayağı keyif alıyordum orada. Garson şefi olduğum sıralarda, ama işte sonra da yine saçma sapan olaylar oldu. O anlattığım videoda var bu arada. O mobbing olayını falan filan dinlemek isterseniz. Onu da link olarak buraya bir yerlere bırakırım. Dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Makyajım böyle oldu. Bugün maskara yok arkadaşlar. Bugün sadece kirpiklerimi kıvırdım. Çünkü bugün bir yere çıkmayacağım. Video hoşunuza gittiyse beğeni atabilirsiniz. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız abone olabilirsiniz. Bayramın bir önceki günü olduğu için sadece böyle biraz hazırlandım. Şimdi gideceğim, anneme yardım edeceğim. Bu kadar. Bye bye.